Köy enstitüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim projesi olarak ortaya çıkmıştı. Uzun yıllar önce çeşitli sebeplerden dolayı kapatılan köy enstitülerinin ne olduğu ve nasıl bir eğitim verdiği hakkında çoğu insan bilgi sahibi değildir. Kapatılmasından bu yana Türkiye'de çok sayıda nesil yetişti ve köy enstitüleri adı dışında unutuldu. Köy enstitüleri eğer kapatılmamış olsaydı Türkiye günümüzde Almanya gibi güçlü Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş bir ülke, toplum olarak varlığını sürdürebilirdi. Belki de gelişmiş ülkelerin önüne geçerdi ve dünyanın kıskanarak baktığı bir süper güç olurdu. Bu videoda sizlere Türkiye'nin tarihindeki en önemli eğitim projesi olan köy enstitülerini anlatacağım. 1923 yılında uzun yıllar süren savaşlardan sonra Türkiye bağımsızlığını ilan etti. Cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda Anadolu halkının %80'i köylerde yaşıyordu. Okuma, yazma oranı %5 civarındaydı. Kısacası eğitimli insan yok denecek kadar azdı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki ilkokul ve öğretmen sayısı arttırılmasına rağmen köylerdeki ilkokul ve öğretmen eksikliği istenildiği gibi giderilemiyordu. 1935 yılında bir dizi karar alındı. Alınan kararların en önemlisi askerliğini onbaşı ve çavuş olarak yapan köy gençlerinin kısa bir eğitimden geçirilerek kendi köylerinde eğitmen olarak görevlendirilmesi vardı. Alınan kararlar deneme amacıyla uygulandı. Başarı elde edildi ve konu daha kapsamlı bir şekilde ele alındı. Böylece köy enstitülerinin kuruluşuyla sonuçlanacak deneme ve çalışma tüm hızıyla devam etti. Köy enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi amacıyla açılan okullara verilen addır. Köy Enstitüsü projesi tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından yönetilmiş bir programdır. Türk eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan İsmail Hakkı Tonguç, köy enstitülerinin mimarı ve dönemin ilköğretim genel müdürüdür. Aralarında Ankara'nın Hasanoğlu, Trabzon'un Beşikdüzü, Diyarbakır'ın Dicle, İzmir'in Kızılçullu ilçelerinin de yer aldığı toplamda 21 farklı bölgede köy enstitüsü kuruldu. Köy enstitülerinin hepsinin kendine ait tarlaları, besi hayvanları, bağı, arı kovanları ve atölyeleri vardı. Köy enstitülerinde verilen derslerin yarısı temel örgün eğitim, yarısı uygulamalı eğitim konularını kapsıyordu. Öğrencilere sadece temel bilimler değil, sanat, spor, müzik ve hayatın birçok alanında gerekebilecek pek çok şey öğretiliyordu. Köy enstitülerindeki eğitim son derece kaliteli ve başarılıydı. Türkiye'ye o dönemde büyük katkıları oldu. Yetenekli ve becerikli insanlar yetiştirdi. Köy enstitüleri sayesinde 1940 ve 1946 yılları arasında 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirildi. Bu tarlalarda üretim yapıldı. 750.000 fidan dikildi. 1200 dönüm bağ oluşturuldu. 210 öğretmen evi, 150 büyük çaplı inşaat, 100 kilometre yol, 60 işlik, 48 ağır ve samanlık, 36 ambar ve depo, 20 uygulama okulu, 16 su deposu, 12 tarım deposu ve 12 elektrik santrali yapılmıştır. Sadece 6 yılda elde edilen bu başarı o döneme göre inanılmaz bir başarıdır. Köy enstitüleri binlerce öğretmen ve eğitmen yetiştirdi. Köydeki çocukların eğitim olanaklarından en iyi şekilde faydalanabilmesi sağlandı. Türkiye'nin kültür yaşamına damgasını vurdu ve köy kökenli aydın kuşağı yarattı. Köy enstitüleri sağladığı eğitim kalitesiyle kısa zamanda elde ettiği bütün başarılarına rağmen bazı kesimler tarafından eleştirildi. Birileri bu başarıdan rahatsız oldu. Köy enstitülerinin ülke genelinde daha fazla büyümesinin ve daha çok insanın bu eğitime ulaşabilmesinin önüne geçildi. Köy enstitüleri hiçbir doğruluk payı bulunmayan, farklı pek çok suçlamanın odağı oldu. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan aşiret ağalarının çıkarlarına ters düştüğü için buralardan daha çok suçlama geliyordu.
Köy enstitüleri eğitim adına ne kadar başarılı bir proje olsa da yapılan suçlamalara bir yerden sonra dayanamadı. Demokrat Parti döneminde 27 Ocak 1954 tarihinde çıkarılan 6234 sayılı kanunla köy enstitüleri tamamen kapatıldı. Bu güzide eğitim sistemi kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Aradan geçen onca yıla rağmen köy enstitüleri başarıları ve eğittiği yetenekli ve becerikli insanlar sayesinde bugün bile adını duyurmaktadır.